Seviyorum. Asrın icadı. Antik çağ buradayken birdenbire bitmiş. Her şeyi burada bırakmışlar. Yarın büyük bir fırtına geldiği söyleniyor. Biz de kendimize biraz korunaklı bir yer bulmalıyız. Diyorlar ki Artemis Tapınağı'ndaki heykeller bile Marmara Adası'ndaki mermerlerle yapılmış. Yani anlayacağınız 1000 hatta ne 2000 senedir falan sürekli olarak kazılan, alınan mermerler hala bitmemiş. Şu anda saraylardayız. Her yer bembeyaz. Her yer mermer. Haluk drone'u nereden uçursam diyordu. İşte burada bir tane pist buldum. Drone pisti. Ay pardon, helikopter pisti ama o drone'u buradan uçuracak. Marmara Adası'nda Saraylar Köyü'ndeyiz. Marmara Adası bizi her gün şaşırtmaya devam ediyor. Denize girdik, hava çok güzeldi. Deniz zaten bir havuzdu. Yani havuzdan bir farkı yoktu. Çok güzeldi. Denizin altı balık doluydu. Ve şimdi de bir açık hava müzesindeyiz. Ve ne keşfettik? Hep diyorduk ya biz bu taşları buradan nereden getirmişler diye antik kentlerde. İşte ondan yerini bulduk. Ama buradan nasıl götürmüşler? Şimdi daha enteresan oldu olay. Yani mesela bir Artemis Tapınağı'nda dolaşırken bu mermerler nereden gelmiş ya buraya falan diyorduk. Nasıl taşıdılar bunları? Ama biz zannediyorduk ki yakında böyle bir 5-6 kilometrelik yerlerden taşındı. İnanmayacaksınız ama Artemis Tapınağı'nın mermerleri Marmara Adası'ndan taşınmış o zaman. Burada bir Roma mezarlığı var. Aslında çok da fazla bir detay yok. Roma mezarlığı diye yazıyor. Gerçekten bir Roma mezarlığı mı? Yoksa o zaman yapılan lahitlerden burada götürülemeyip kalanlar mı? Belli değil. Bununla ilgili bir detaylı bir bilgi de yok. Antik çağ bitmiş. Antik çağ bitmiş. Antik çağ buradayken birdenbire bitmiş. Her şeyi burada bırakmışlar. Marmara Adası'nın ayrıca bir özelliği daha var. Gerçekten Saraylar Köyü'nün olduğu bölge haritadan da bakılınca görülebiliyor. İnanılmaz kocaman bir dağ, tamamen mermer. Düşünün, ta Artemis Tapınağı'nın yapıldığı zamanlardan beri mermerleri buradan taşı adayı bitirememişler hala. Hala götürüyorlar. Fabrika falan da yok. Kaba şekilde bloklar halinde götürüyorlar. O zamanki insanlar burada işleyip götürüyorlarmış. Daha akıllılarmış. Şimdi bloklar halinde taşıyorlar. Bunları aldım biliyor musun? Hayır, ne bu? Ha, oyukların mı? Biliyorum ama sen hadi gene anlat, herkes öğrensin. Kurşun dökmek için kullanılıyor. Cinlerden kurtulmak için. Tam bu deliğin üzerine yine bir sütun konduğu zaman o sütunun da delik kısmı oraya denk getirilip yukarıdan aşağı kurşun akıtılıyormuş, eritilmiş kurşun. Ve o kurşunun fazlalığı ve hava dışarıya çıkıyormuş tabii ki. Yani hava değil de artık kurşun çıkmaya başladığı zaman dolmuş oluyor. Ve böylece sütun kaideye rapt edilmiş mi oluyor? Burada gene yarım mamul sütun başlıkları var. Yani kabaca ısırlanmış ama ince işçilik yapacak ustanın gelip bunları yapması bekleniyor. Yok, tarih bitmiş. Müze kapalı. İçeri giremiyoruz ama zaten müzenin tamamı bu kadar olduğu için. Orada da gene başlıklar, sütunlar. Açık hava müzesi ama kapalı, yani çok enteresan. Yani şu arkadan dolaşıp girebiliriz ama gerek yok. Efendim? Ha, sütun başlığı bu da. En tepeye yerleştirilecek. Bu da bir heykel olurken yarım kalmış. Yani burası ham madde bölgesi olduğu için her şeyin yarım olması gayet normal. Tamamlanmış ince işçilikler de var ama
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Saraylar Mermer İşçiliği Müzesi. Prokonnesosa hoş geldiniz. 1700 yıl kadar önce. Burası 1700 yıl önceden kalma mermer işçiliği ve yan tarafta da bu mermer işçiliğinde çalışan işçilerin mezarları varmış. Mermerler. Evet, görüyorsunuz her yer mermer. Yani sokak duvar taşları bile mermerlerden. Çünkü burada mermer bolluğu var. Yeri kazsanız mermer çıkıyor. Hatun bana özendi, tamirat yapıyor. Ama ne yapacaksın ki? Tamirat işi sadece marangozluk ve makine tamirlerinden ibaret değil işte. Sherlock girerken perdeyi yırtmış, hem de öyle böyle yırtmamış. Bak. Buradan şuraya kadar yırtmış. Yani Sherlock yapmamıştır onu. sen yaptın demek ki. Yok, Sherlock'un tasması takılmıştır. Yırtılmıştır. Tabii ki de canım. Yani Sherlock herhalde bilerek perdeyi yırtacak hali yok. Kaç aydır da kullanıyorduk zaten. Biraz güneşten de çürümüştür artık tahmin ediyorum. Şimdi geçici bir işlemi yapıyorum ki sineklerden bizi korusun eve gidene kadar. Ondan sonra artık yeni bir Aa, şu sinekler. Ya asrın icadı sineklik diyorum ben. Başka da bir şey demiyorum. Seviyorum. Asrın icadı. İşte aslında icadı sineklik. Mahallenin bütün kedileri burada. Sherlock'un mamalarını bitiriyorlar. O da burada oturmuş seyrediyor hepsini. Arada sırada da mermer ocaklarında dinamit patlatıyorlar. Burası sarayların meşhur plajı. Biz sabahleyin orada denize girdik. Şurada ve burada 2 tane kalesi var. Şimdi onlara çıkacağız. Şu anda 1 numaralı kalenin dibindeyiz. Ben size görünen manzarayı çekeyim. Biraz nefes nefese kaldım. Burası sarayların arka tarafındaki dağ. Aşağısı sarayların 2. bölümü. Ana bölüm değil de. Şurada şu nokta bizim sabahleyin denize girdiğimiz yer ve gerçek bir havuz gibi çok güzel. Hemen arkası da, yani şurası da Kadınlar Plajı diye geçen bölge. Etrafı mermerden bir duvarla çevrili ve sadece kadınlar denize giriyormuş orada, ama şu anda kapalı herhalde. Giren çıkan görmüyorum ben hiç. Ama gördüğünüz gibi ta ilerideki burunun oradan buraya kadar böylece bembeyaz bir mermer dağ var. Hatta şöyle geçelim. Arkadan diğer kale görünüyor. Bayrağın diğer tarafında. Karşıki dağlar yukarıya kadar. Buradaki dağlar tamamen hepsi mermer ve sürekli olarak kırılıyor, dökülüyor. Saraylar Köyü burası. Asıl köy. Çarşı ve liman. Ve şuradan da bu limandan mermerler sürekli gemilere yüklenip bloklar halinde gönderiliyor. Sahil şeridi çok güzel yapılmış, tertemiz. Her tarafta heykeller var. Hem bu yanda boydan boya bütün denizin kıyısı heykellerle kaplı. Hem de diğer tarafta, yani bizim denize girdiğimiz tarafta her yerde heykeller var. Ama arkada bir tarihi bir müze var. Pislikten görünmüyor ve buradaki tarihi kaleler de berbat bir durumda. Her yer çöp içinde ve bakımsız, gördüğünüz gibi. Yerlerde bir şey yok. Çöp kutusu bile koymamış. Her taraf bira şişeleriyle dolu. Yani günümüzün medeniyeti için gerçekten belediye inanılmaz çok çalışmış. Ama tarih sıfır. Tarihten kaldılar. Orada gördüğünüz park Masal Parkı. Her tarafında heykeller var. Çok güzel, tertemiz. Çöpler, duşlar, tuvaletler, kafeler. Hepsi çok güzel. Şimdi kaleyi göstereyim size. Neden tarihten kaldılar dediğimi. Kalenin içi bu. Kalenin boşluğu bunlar. Kalenin burçları bunlar. Bu da içinin hali. Geliş yolu şuralara kadar gayet güzel. Pırıl pırıl.
Ama orada pat diye kesiliyor yol ve ondan sonra toprak bir yolla buraya geçiyorsunuz. Bu tarafta hiçbir şey yok. En az 100 metre daha yüksekti en az. Ne zaman? Yani 1000 yıl önce. 1000 yıl önce mi? Bence 1000 yıl önce 100 metreden de daha fazla yüksekmiştir. Şimdi kalenin ikinci burcuna doğru çıkıyoruz. Bakalım buradan manzara nasılmış. Gördüğünüz üzere bu taşlar da mermer. Çünkü her yer mermer. Ve homie. Bu konuyla ilgili bir repertuardan bir parça mı istiyorsun? Evet. Bir kuple okuyayım size. Hadi. Kalenin bedenleri, ay 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 ninna, koy ve rengi edenleri, ay 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 ay. Bitti. Yarın büyük bir fırtına geldiği söyleniyor. Çok fazla dolu yağışı olma ihtimali varmış. Zaten bulutlarda bunu gösteriyor. Hava çok kötü kapadı. Biz de kendimize biraz korunaklı bir yer bulmalıyız. Ama nerede bulacağız bilmiyorum. O boğazın olduğu yerin olmadığı kesin. Yani iki taraftan birden deniz varken birazcık tehlikeli orası. Güvenli, birazcık korunaklı bir yer bulmalıyız kendimize. Bakalım nereye bulacağız. Bulunca sizinle de paylaşırız. Ve gerçekten yağacak mı yağmayacak mı? Bu video yayınlandığında zaten görmüş olacağız.